Alcatraz. Belki de dünyanın en ünlü cezaevi. San Francisco körfezindeki bir adanın üzerine kuruluydu. Uzun yıllar Amerika'nın en belalı adamlarına ev sahipliği yaptı. Ama her şeyin bir sonu vardı. Yüksek maliyet ve kaçış girişimleri Alcatraz'ın sonunu getirdi. Yarım asırdan biraz daha fazla bir süre önce bir daha açılmamak üzere kapandı. Ancak şöhreti hiç azalmadı. Aksine artarak devam etti. 1963'e kadar toplamda 14 tane kaçış girişimi oldu. İçlerinden bir tanesi 1962'de kaçış en ünlüsüydü. Filmleri, dizileri, belgeselleri çekildi, kitaplara konu oldu. İnsanlar bu kaçışı hiç unutmadılar. 27 Nisan 1936. Alcatraz'daki iş yükünün çoğunu mahkumlar üstlenirdi. Mahkumlar yemek yapar, çöp yakar, cezaevini temizler, günün 8 saati çalışırlardı. 27 Nisan 1936'da çöp yakma görevi Joseph Bowers ve birkaç arkadaşına verilmişti. Joseph çöpleri çöp yakma fırınına attı ve alevleri izlemeye başladı. Aklında ise bambaşka bir plan vardı. Kaçmak istiyordu. Tek şansı var gücüyle koşup hiç durmadan sulara ulaşabilmekti. O da öyle yaptı. Aniden fırladı ve adayı çevreleyen tel örgülere doğru koştu. Tırmanmaya başladığında kulede görevli polis ona hemen aşağıya inme emri verdi. Joseph onu dinlemiyordu. 15 metreye kadar çıkmıştı. İşte o anda kule ateş etmeye başladı. Joseph 15 metreden aşağıya düştü ve hayatını kaybetti. Tarihe geçmişti. Bu Alcatraz'daki ilk kaçıştı ama son olmayacaktı. Alcatraz'daki her mahkum istisnasız her gün kaçmayı düşünürdü. 16 Aralık 1937. O gün Alcatraz'ın çevresi sisle kaplıydı. Bu durum bir mahkum için iyi bir kaçış fırsatıydı. Sis, kulede görevli memurların görüş açısını büyük ölçüde kapattığından mahkumların kaçması kolaylaşacaktı. Theodore Cole 25 yaşındaydı. Ralph Roy ise 32. İkisi de banka soygunu sonrası Alcatraz'a gönderilmişlerdi. Aylardır bir kaçış planı üzerinde çalışıyorlardı. Onlara göre özgürlüğün yolu pencerelerde gizliydi. İki mahkum da adadaki ağaç işleme tesisinde çalışıyorlardı. Görev saatlerinde penceredeki demirleri söktüler, ardından macunla yeniden yapıştırdılar. 16 Aralık günü öğleden sonra iki mahkum pencereye tırmandı, demirleri kolayca söktü ve aşağıya atladı. Dışarıya çıkmışlardı. Az ileride kapının kilitlerini de zorlanmadan söktüler ve soğuk sulara atladılar. Sis onların fark edilmeden kaçmasını sağlamıştı. Ancak bir yandan bu armağanı onlara sunarken bir yandan da arkasında büyük bir tehlike saklıyordu. Dışarıda fırtına hakimdi, akıntı çok kuvvetliydi. İkili kendilerini sulara bıraktıktan sonra özgürlük için kulaç attılar ve bir daha hiç görülmediler. 23 Mayıs 1938. Aylar evvel iki isim kaçmıştı. Ölmemiş olmaları çok düşük bir ihtimaldi ama bu yine de Alcatraz'dan kaçışın mümkün olduğunu gösteriyordu. Bu hürriyet sadece sulara kadardı. Peki ya sonra? Köpek balıklarıyla dolu dondurucu sulardan nasıl çıkacaklardı? Yine de Alcatraz'daki mahkumlar sularda ölmeyi, cezaevinde yaşamaya tercih ederlerdi. 5 ay önce kaçıştan sonra Alcatraz'da, özellikle de ahşap işleme yapılan binada güvenlik önlemleri artırılmıştı. Mayıs 1938'deki kaçışın başrolleri Rufus Franklin, Thomas Limery ve James Lucas'dı. Üçü atölyedeki bütün ağır nesneleri yanına aldı ve binanın çatı katına çıktı. Bir gardiyanı kolayca alt ettiler. Ancak başka bir gardiyan onların çatı katında olduğunu fark etmişti. Hemen silahına davrandı ve Rufus'la Thomas'ı vurdu. Olay yerine gelen diğer gardiyanlar James'i köşeye sıkıştırdılar. James kurtuluş olmadığını anlayınca mecburen teslim oldu. Rufus ve Thomas hemen revire götürüldü. Ancak yaraları ağırdı. İkisi de hayatını kaybetti. Arthur Barker, William Martin, Rufus McCain, Henry Young ve Dale Stanfield, cezaevinin en güvenli yeri olduğu söylenen D bloğunda kalıyorlardı. Arthur kaçışa liderlik edecekti. Aletlere erişimi olan bir mahkumla anlaştı ve ondan testere, demir çubuk gibi malzemeler aldı. 13 Ocak sabahı saat gece 3'te 5 mahkum hücrelerinden ayrıldı ve hapishanenin kapısına kadar geldiler. Sabah sayımında gardiyanlar onların hücrelerinde olmadığını anladı. Dışarıya yöneldiklerinde 5'inin de su kenarında olduğunu gördüler. Gardiyanlar onlara hemen durmalarını emretti. Ancak bu andan sonra hiçbir mahkum durmazdı.
Barker'la Dale vuruldu ve yere düştü. Diğer mahkumlar hiçbir çıkar yol olmadığını anlayınca teslim oldular. Arthur Barker kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. 21 Mayıs 1941 Alcatraz'da neredeyse 1,5 yıldır kaçış eylemi olmuyordu. Ancak bu durum artık değişmeliydi. Joe Chrysler, Sam Shockley, Arnold Kyle ve Lloyd Barkdoll ömür boyu ceza almışlardı. Ölene dek görecekleri tek şey bu cezaeviydi. Bu senaryoyu değiştirmek istiyorlardı. 21 Mayıs günü ağaç işleme testine çalışıyorken gardiyanı atlatıp pencerelere ulaşmayı başardılar. Ancak pencereler değişmişti. Ellerindeki araçlar bu pencereyi açamıyordu. Zaten biraz sonra da arkalarında gardiyanlar belirdi. Hepsi teslim oldu. Ancak Joe ve Sam pes etmemişti. Daha sonra yine kaçmayı deneyeceklerdi. 15 Eylül 1941 John Bayliss banka soygunu yapmış ve Alcatraz'a gönderilmişti. Çöp yakma görevi sırasında hızla suya doğru koşmaya başladı. Gardiyanlardan kurtulmuştu. Kendini suya bıraktı ve San Francisco'ya doğru yüzmeye başladı. Ancak çabucak vazgeçti ve cezaevine döndü. 14 Nisan 1943 James Borman, Harold Brest, Floyd Hamilton ve Floyd Hunter da kaçış için gözüne ahşap fabrikasını kestirenlerdendi. Pencereleri fark ettirmeden kestiler. Ardından yüzmek için kullanacakları 4 teneke kutuyu ve bazı üniformaları buraya gizlediler. 14 Nisan günü 2 gardiyanı rehin aldılar ve ağızlarını tıkayıp ellerini bağladılar. 4'ü hemen pencereye doğru yöneldi. Aşağıya doğru atladı ve kıyıya doğru koşmaya başladılar. Kutuyu aşağıya atmışlardı. Ancak onu yakalayamadılar. Çamaşırhaneden aldıkları üniformalar da çok gerilerde kalmıştı. Biraz sonra rehin alınan gardiyanlardan biri düdüğünü çalmayı başardı ve diğer gardiyanları uyardı. Floyd suya atladı ve 30 metre yüzdü. Daha sonra gözden kayboldu. James ise daha suya ulaşamadan gardiyanlar tarafından vuruldu. Günün sonunda James ve Floyd hayatını kaybetti. Floyd ve Harold yaralı ele geçirildi. 7 Ağustos 1943 Otomobil hırsızından içeride olan Ted Walters, hafta sonları az sayıda gardiyanın görevde olduğunu, onların da dikkatlerini daha çok rekreasyon alanlarına verdiklerini fark etti. 7 Ağustos günü çamaşırhanede çalışırken elinde tel kesiciyle binayı terk etti. Ancak tellere geldiğinde elindeki şeyin hiçbir işe yaramadığını anladı. 2 tel örgüyü de geçmek zorundaydı. Hemen tırmanmaya başladı. Ancak ikinci çite geldiğinde kayalara düştü ve sırtını yaraladı. Gardiyanlar onu hemen yakaladılar. İskelede çalışan mahkum John Giles, postane soygundan sonra bu cehenneme gönderilmişti. Onunki Alcatraz tarihinin en yaratıcı kaçış eylemi olarak kabul ediliyor. John bu eylem için çok uzun bir mesai harcadı. Amacı çamaşırhaneyi kullanarak bir üniforma yapmaktı. 31 Temmuz günü bunu başarmıştı. Üzerinde üniformasıyla rıhtımda nakliye teknesini beklemeye başladı. Rıhtıma yanaşan tekneye büyük bir soğukkanlılıkla bindi. Gemi körfez çevresinde yol alırken Angel Adası'nın hareketinden kısa bir zaman sonra teknedeki personel sayısının fazla olduğu anlaşıldı. John yakalandı ve Alcatraz'a geri gönderildi. 2-4 Mayıs 1946 Alcatraz'ın en sansasyonel kaçışının gerçekleştiği tarih. Bernard Coy, Joseph Chrysler, Sam Shockley, Clarence Carnes, Marvin Hobart ve Miran Thompson tarihe geçen bu kaçışa imza atan isimlerdi. Onlar ceza infaz memurlarını rehin alıp kontrolü ele geçirdiler. Ardından silah odasına girdiler ve cezaevinin anahtarlarını çaldılar. Bernard parmaklıklardan geçebilmek için kilo vermişti. Planları rıhtıma ulaşıp tekneyle kaçmaktı. Ancak gardiyanlardan biri dış alanın anahtarını onlara vermek yerine cezaevi tuvaletine attı. Dış kapının anahtarları olmayınca her şey değişti. Artık tek çare savaşmaktı. Ekip plan değiştirmek zorunda kaldı. Önce rehine sayısını artırdılar, 9 tane rehine aldılar. Hücre bloğunun dışında gardiyanlar toplanmıştı. Çıkan çalışmada birçok gardiyanı vurdular. 2 gün süren bu çıkmaz yüzünden adaya sahil güvenlik ve deniz kuvvetleri geldi. İçeriye el bombası ve biber gazı attılar. Deniz piyadeleri içeriye girdi ve 3 mahkumu öldürdü. 17 gardiyan yaralıydı. 2 tanesi ölmüştü. Sam, Miran ve Clarence gardiyanları öldürmekten yargılandı. Sam ve Miran idam edildi.
Clarence ise 19 yaşındaydı. 12 kez ömür boyu hapis cezası verdiler. 23 Temmuz 1956. Mahkum Floyd Wilson kaybolmuştu. 12 saat sonra onu kıyı şeridinde buldular. Kıyıya vurulan tahtalardan sal yapmayı düşünmüş ancak sonra vazgeçmiş ve bir kayanın arasına saklanmıştı. 29 Eylül 1956. Aaron Burgett ve Clyde Johnson çöp yakma görevindeyken 2 gardiyanı alt etmeyi başardı. Hemen kıyıya koştular ve sulara atladılar. Bir polis Clyde'i yakaladı ancak Aaron görünürde yoktu. Cansız bedeni 2 hafta sonra bir koyda bulundu. 11 Haziran 1962. Frank Morris, John Engle'ın ve Clarence Engle'ın Alcatraz tarihinin en karmaşık planına imza attılar. Sabah sayım yapan gardiyanlar bu 3 mahkumun hücrelerinde olmadığını fark etmişlerdi. Frank Morris'in yerinde bu manken vardı. 3 mahkum aylar önce hücrelerindeki havalandırma kanallarının etrafındaki nemden aşınmış duvarları yemekhaneden aldıkları bir kaşık yardımıyla kazmaya başlamıştı. Süpürge motoru çalmış ve bunun da bir matkap bile yapmışlardı. Çalışma saatlerini müzik saatine göre ayırdılar. Bu sayede çıkan ses onların başına bela açmadı. Geçebilecekleri kadar bir oyuk oluşturdular. Aynı zamanda sal ve can yeri yapmak için eski yağmurlukları biriktirdiler. 11 Haziran 1962'de havalandırma deliğini kullanarak hücrelerinden çıktılar. Borular yardımıyla çatıya tırmandılar, oradan da diğer binaya geçtiler. Aslında ekipte Alien West adında bir mahkum daha vardı. Ancak çok yavaş hareket ettiği için geride kalmış, kaçmayı başaramamıştı. Onların bir sal yardımıyla denizi aştıkları düşünülüyor. Onlar bir daha görülmediler. FBI resmi bir soruşturma başlattı. Yıllarca onları aradı. Alien West onların nerede olduğunu bilmediğini söylüyordu. Resmi raporlar onların ana karaya ulaşamadan öldüğünü yazıyordu. Körfez'in soğuk sularında kuvvetli okyanus akıntıları içerisinde kıyıya ulaşmaları pek olası değildi. 16 Aralık 1962. John Paul Scott ve Darlie Parker Alcatraz'dan kaçmaya çalışan son mahkumlardı. Birkaç hafta uğraşıp mutfak penceresindeki demirleri aşındırmayı başardılar. Sonra sulara doğru koştular, çevredeki malzemelerden bir sal yaptılar ve okyanusa atladılar. Darlie Parker daha sonra canlı olarak bulundu. Golden Gate Köprüsü yakınlarında karaya vurmuş bir halde bulundu. Hayattaydı. Onu gençler buldu ve hastaneye götürdüler. Hipotermi geçirmişti. Tedavisinden sonra yeniden Alcatraz'a gönderildi. Scott, Alcatraz'dan kaçıp kıyıya canlı olarak ulaşan tek mahkum oldu. Alcatraz bu kaçıştan 3 ay sonra kapandı. Geride bu etkileyici hikayeler kaldı. Videoyu beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.